Ortaya çıkış uzun zamandır fizikçilerin ve disiplinler arası düşünürlerin zihinlerini kurcalamıştır. Karmaşık sistemlerin bileşenlerinden doğrudan tahmin edilemeyen özellikler ve davranışlar sergilediği bu kavram, mikro düzeydeki etkileşimler ile makro düzeydeki olgular arasında bir köprü görevi görür. Matematikçi John Conway tarafından tasarlanan hücresel bir otomasyon olan yaşam oyunu, ortaya çıkışı temsil etmektedir. Bu, yaşamın ve fiziksel sistemlerin karmaşık dokusuna bakmak için derinlemesine yeni bir mercek sunmuştu. Hücre ızgarasına uygulanan basit ikili kurallar, genellikle gerçekçi görünen şaşırtıcı bir karmaşık davranış ve yapı dizisine yol açar. Izgaradaki her hücre, komşu hücrelerinin canlı veya ölü durumlarına dayalı basit kuralları izler. Bu basit kurallardan planörler veya osilatörler gibi karmaşık desenler ve yapılar zamanla ortaya çıkar. Bu, basit yerel etkileşimlerin daha büyük ölçekte zengin, ortaya çıkan olgulara nasıl yol açabileceğinin bir mikrokozmosu olarak hizmet etmektedir. Tüm ızgaranın karmaşık ve genellikle şaşırtıcı davranışları tek tek hücrelerin basit yerel etkileşimlerinden ortaya çıkar. Bu bağlamda ortaya çıkan davranışın prensiplerini anlayarak etrafımızdaki dünyanın karmaşıklığını ve birbiriyle bağlantılılığını daha iyi takdir edebiliriz. Ortaya çıkışın özlü bir örneği Newton mekaniği ile kuantum mekaniği arasındaki ilişkide bulunur. Makroskopik dünyayı doğru bir şekilde tanımlayan Newton yasaları, mikroskopik alemi yöneten kuantum mekaniğinin ilkelerinden ortaya çıkmış olarak görülebilir. Genel çerçeve kuantum mekaniği olsa da Newton yasaları makroskopik fenomenlerin pratik ve büyük ölçüde bağımsız bir tanımını sağlar. Bu ikilik ortaya çıkan sistemlerin özünü vurgular. Makro düzeydeki davranışlar genellikle mikro düzeydeki kökenlerinden bağımsız görünür. Bu zorlayıcı bir soruyu gündeme getirir. Ortaya çıkan özellikler temelde mikro düzeydeki etkileşimlere dayandırıldıklarında nedensel etkinliğe nasıl sahip olabilirler? Bu bilmece nedenselliğin doğası ve fiziksel yasaların hiyerarşisi hakkındaki derin felsefi ve fiziksel sorulara değinmektedir. Sinir ağları bu kavramlara modern, teknolojik bir benzetme sağlar. Sinir ağlarındaki basit, çok değişkenli karar süreçlerinin katmanları karmaşık, akıllı davranış sergileyen, ortaya çıkan bir sistemde doruğa ulaşır. Bu, mikroskopik düzeydeki basit fizik yasalarının karmaşık, makroskopik fenomenler oluşturmak üzere nasıl bir araya geldiğini yansıtır. Bu tür sistemlerin öngörülebilirliği ve açıklanabilirliği sinir ağları için Newtoncu bir çerçeve türetebilir miyiz diye daha fazla araştırmayı teşvik eder. Ve bu da altta yatan ağın ayrıntılı bir hesaplaması olmadan makro düzeydeki davranışları tahmin etmemizi sağlar. Ayrıntılı mikro düzeydeki hesaplamalardan bağımsız makro düzeydeki davranışlar için öngörücü modeller geliştirme potansiyeli mevcuttur. Bu, kuantum mekaniğinin ilkelerinden türetilen, ortaya çıkan ancak bağımsız bir çerçeve olarak klasik mekaniğin tarihsel gelişimine paraleldir. Zorluk, Newton yasalarının yüzyıllarca süren deneysel gözlemlerinden damıtılması gibi bu ortaya çıkan davranışları yöneten ilkeleri ve kalıpları belirlemektir. Makro düzeydeki geri bildirim, mikro düzeydeki kuralları optimize edebilir. Bu, makro düzeydeki kayıp fonksiyonunun mikro düzeydeki parametrelerin ayarlanmasına rehberlik ettiği geri yayılım yoluyla sinir ağlarını eğitmeye benzer. Bu karmaşık sistemlerdeki farklı tanımlama düzeyleri arasındaki dinamik etkileşimi vurgular. Örneğin Jüpiter'in atmosferinin büyük kırmızı lekeye yol açan girdaplı kaosu ve kalabalık bir kaldırımda yayaların koordineli akışı ortaya çıkışın canlı doğal örnekleridir. Bu fenomenler ister atmosferik parçacıklar, ister insan hareketleri olsun, yerelleştirilmiş etkileşimlerin kendiliğinden tutarlı, büyük ölçekli desenlere nasıl organize olabileceğini göstermektedir. Ortaya çıkış, fizikte ve ötesinde karmaşık sistemleri anlamanın temel taşı olmaya devam etmektedir. Mikro düzeydeki kurallar ile makro düzeydeki davranışlar arasındaki etkileşim, bizi nedensellik, öngörülebilirlik ve fizik yasalarının doğasını yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Dünya büyük ölçekli kalıpların ve organize yapıların daha küçük parçaların sayısız etkileşiminden ortaya çıkan olgularla doludur. Yaygınlığına rağmen ortaya çıkışın birleşik bir bilimsel teorisi hala belirsizliğini korumaktadır. Gevşek bir şekilde tanımlanan ortaya çıkış,
karmaşık bir sistemin davranışının yalnızca bileşenlerinin özelliklerinden tahmin edilemediği durumlarda kendisini gösterir. Ancak bu tür olguların ne zaman ortaya çıktığına ilişkin kriterler belirsizliğini korumaktadır. Filozoflar ve bilim insanları bir fikir birliğine varmadan ortaya çıkışın doğası hakkında uzun süredir tartışmaktadır. Sussex Üniversitesi'nde bir sinir bilimci olan Anil Seth, temel bir sorunu vurgulamaktadır. Uygun analitik ve kavramsal araçların eksikliği. Seth'e göre ortaya çıkış ölçütleri ve teorileri geliştirmek, yalnızca verileri analiz etmek için pratik yöntemler sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda karmaşık sistemlere ilişkin kavramsal anlayışımızı da zenginleştirecektir. Sürekli zorluklara rağmen son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Fizikçiler, bilgisayar bilimcileri ve sinir bilimcilerden oluşan çok disiplinli bir topluluk ortaya çıkış hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için işbirliği içinde çalışıyor. Bu araştırmacılar ortaya çıkan fenomenleri tanımlamak ve karakterize etmek için teorik araçlar geliştirdiler. Sussex'te karmaşık sistemler bilimcisi olan Fernando Rosas, Seth ve 5 ortak araştırmacı ile birlikte ortaya çıkışın nasıl meydana geldiğini anlamak için kapsamlı bir çerçeve önerdi. Bu yeni çerçeveye göre karmaşık bir sistem, her biri daha düşük seviyelerdeki ayrıntılı etkileşimlerden bağımsız olarak çalışan bir seviye hiyerarşisine kendi kendini organize ederek ortaya çıkışı sergiler. Bu bakış açısı ortaya çıkışı doğal dünyadaki bir yazılım biçimine benzetir. Bilgisayar yazılımları devredeki her elektronu izlemeden çalıştığı gibi ortaya çıkan fenomenlerde mikro ölçekli ayrıntılardan bağımsız olarak çalışan makro ölçekli kurallar tarafından yönetilir. Geleneksel olarak nedenselliğin aşağıdan yukarıya doğru aktığını düşünürüz. Örneğin seçimlerimiz ve eylemlerimiz nihayetinde hücre zarları boyunca iyon akışının neden olduğu nöronlarımızın ateşleme desenlerine atfedilir. Ancak ortaya çıkan sistemlerde nedensellik alt düzey ayrıntılarından bağımsız olarak daha yüksek bir düzeyde işleyebilir. Bu bir sistemin daha yüksek düzey davranışlarının mikro düzeydeki etkileşimlerle doğrudan bağlantılı olmadan sonuçları etkileyebileceği anlamına gelmektedir. Bu kavramı daha ilişkilendirilebilir hale getirmek için bazı günlük örnekleri ele alalım. Birlikte uçan bir kuş sürüsünü hayal edin. Her kuş basit kurallara uyar. Komşuları ile belirli bir mesafeyi korur, hızlarına uyum sağlar ve engellerden kaçınır. Bu basit etkileşimler tüm sürünün koordineli bir şekilde hareket etmesinin ortaya çıkan davranışına yol açar. Sürünün genel deseni yalnızca bir kuşa bakarak tahmin edilemez. Ancak tüm kuşların kolektif davranışından ortaya çıkar. Her kuş yakınındaki kuşlara göre konumunu ayarlar. Çarpışmamasını ve formasyonunu korumasını sağlar. Sürü senkronize ve amaçlı görülen karmaşık manevralar gerçekleştirerek tek tutarlı bir birim olarak hareket eder. Sürünün şekli ve hareketi ortaya çıkan özelliklerdir. Sürünün davranışını anlamak için her kuşu takip etmenize gerek yoktur. Sürünün hareketi makro perspektiften tahmin edilebilir. Bir otoyoldaki trafiği düşünün. Tek tek arabalar temel kurallara uyar. Güvenli bir mesafe bırakır, hız sınırlarına uyar ve gerektiğinde şerit değiştirir. Ortaya çıkan davranış trafik sıkışıklığı veya akıcı trafik gibi desenler oluşturabilen genel trafik akışıdır. Bu desenler yalnızca bir sürücünün değil, birçok sürücünün etkileşiminden kaynaklanır. Her sürücü önündeki arabaya olan mesafe ve yol koşulları gibi anlık değişen ortama göre kararlar alır. Yoğun saatlerdeki sıkışıklık veya serbest akış koşulları gibi trafik akış desenleri tüm sürücülerin kolektif davranışlarından ortaya çıkar. Trafik sıkışıklıkları ve akış desenleri her bir sürücünün eylemlerini bilmeden incelenebilir ve tahmin edilebilir. Genel trafik dinamikleri bu etkileşimlerden kaynaklanan ortaya çıkan özelliklerdir. Nedensel ortaya çıkışın ardındaki mantığı bir örnekle inceleyelim. Bir restoranda akşam yemeği servisi sırasında yoğun bir mutfağı hayal edin. Her şef ve aşçı belirli görevleri yerine getirir. Örneğin sebzeleri doğramak, et pişirmek ve tabakları hazırlamak gibi. Mutfağın genel işleyişi sürekli bir yemek akışıyla sonuçlanır. Her şefin eylemleri malzemelerin ve talimatların akışı tarafından yönlendirilir. Mutfak sorunsuz bir şekilde çalışır ve yemekler zamanında servis edilir. Makro düzeydeki davranış, pürüzsüz mutfak operasyonu her mikro düzeydeki ayrıntıya bağlı değildir. Örneğin bir şef sebzeleri biraz farklı doğrasa bile bu genel akışı bozmaz.
Mutfağın verimli işleyişi tüm şeflerin koordineli çabalarından ortaya çıkar. Ancak genel verimlilik her doğrama veya karıştırmayı takip etmeden anlaşılabilir. Bu çerçeve ayrıca makro düzeydeki davranışların sonuçları mikro düzeydeki etkileşimlerden bağımsız olarak etkileyebileceği daha yüksek düzeydeki nedenselliğe de değinir. Bir futbol takımını ele alalım. Her oyuncu kendi görev tanımına uygun stratejileri takip eder. Topu paslar ve oyun planına göre hareket eder. Takımın performansı, örneğin bir maçı kazanmak, tüm oyuncuların koordineli eylemlerinden ortaya çıkar. Takımın stratejisi ve genel oyun tarzı bazen oyuncuların bireysel eylemlerinden daha önemli olabilir. Takımın başarısı makro seviye, bireysel oyuncuların performansını mikro seviye düzeyinde yönlendirebilir. Her oyuncu pozisyonuna, dizilimini korumaya ve oyunları yürütmeye odaklanır. Takım koordineli ve stratejik oyun sergileyerek hedefleri başarmasına yol açan stratejileri yürütür. Takımın genel başarısı ve performansı oyuncuların etkileşimlerinden ortaya çıkar. Ancak herhangi bir oyuncunun eylemlerine indirgenemez. Takım seviyesindeki strateji ve koordinasyon ortaya çıkan özelliklerdir. Ortaya çıkan nedenselliğe ilişkin bu bakış açısı özgür irade anlayışımızı da etkileyebilir. Geleneksel görüşler tüm eylemlerin atomik ve moleküler etkileşimlerden kaynaklandığı için özgür iradenin var olmadığını savunmaktadır. Ancak daha yüksek seviyeli zihinsel durumlar, kasıtlı ve yönlenmiş eylemler gibi özgür iradenin anlamlı bir yorumunu destekler. Esasen eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve niyetlerimiz tarafından yönlendiriliyorsa, o zaman bir tür nedensel etkinliğe sahibiz. Bir kişi kitap okumayı seçmek gibi bilinçli bir karar verir. Bir kitap okuma kararı, altta yatan sinirsel aktiviteden ortaya çıkan, ancak bunlar tarafından doğrudan dikte edilmeyen daha yüksek düzeyli zihinsel durumlar, ilgiler, niyetler tarafından yönlendirilir. Sinir devreleri duysal girdileri ve anları işleyerek düşüncelerin oluşumuna yol açar. Bilinçli karar alma süreci, sinirsel aktivitenin ortaya çıkan bir özelliğidir. Ancak daha yüksek bir soyutlama düzeyinde işleyerek özgür irade kavramına olanak tanır. Daha basit unsurların etkileşimlerinden daha büyük desenler, yapılar ve davranışlar ortaya çıkar. Ekosistemler ve sosyal ağlar gibi çeşitli karmaşık sistemler genelinde deneysel çalışmalarla bu çerçeve doğrulanmıştır. Yapay ve doğal sistemlerde ortaya çıkan davranışları simüle eden hesaplamalı modeller geliştirilmiştir. Örneğin, sürü zekasına dayalı sistemlere örnek olarak yiyecek bulmak ve yuva yapmak için verimli bir şekilde işlev gören bir karınca kolonisi verilebilir. Bireysel karıncalar, feromon adlı hormon izlerini takip eder. Kimyasal sinyallerle iletişim kurar ve yiyecek arama veya yuva yapma gibi basit görevleri yerine getirir. Koloni bir bütün olarak yiyecek toplama, yuva bakımı ve savunma stratejilerini düzenler. Karınca kolonisinin karmaşık organizasyonu ve verimliliği tek tek karıncaların basit davranışlarından ve etkileşimlerinden ortaya çıkar. Bu noktada bir piyasa ekonomisinin işleyişini değerlendirecek olursak, bireyler ve işletmeler arz, talep, fiyatlar ve kişisel tercihlere dayalı kararlar alır. Ekonomi, enflasyon, durgunluk, büyüme ve piyasa dengesi gibi eğilimler gösterir. Ekonomik eğilimler ve kalıplar birçok ekonomik etkenin toplu davranışlarından ve etkileşimlerinden kaynaklanan ortaya çıkan özelliklerdir. Bir diğer noktada denge ve biyoçeşitliliği koruyan bir ekosisteme aittir. Farklı türler avlanma, rekabet, simbiyoz ve kaynak tüketimi yoluyla etkileşime girer. Ekosistem çeşitli yaşam formlarını ve döngülerini destekleyen dinamik bir dengeyi korur. Ekosistemin istikrarı ve biyoçeşitliliği farklı türler arasındaki etkileşimlerden ve ilişkilerden ortaya çıkar. Nedensel ortaya çıkma kavramı karmaşık sistemleri anlamada önemlidir. Daha yüksek düzeydeki davranışların daha düşük düzeydeki ayrıntılardan bağımsız olarak nasıl ortaya çıkabileceğini göstererek bu fikirler nedenselliği ve evrenin yapısını yeniden düşünmemize yardımcı olur. Bu yaklaşım biyolojik organizmalardan yapay zekaya kadar her şeye bakmanın yeni bir yolunu sunarak mikro ve makro ölçekler arasındaki karmaşık etkileşimi göstermektedir. Bu benzetme ortaya çıkan sistemlerin temel bir yönünü vurgular. Bunlar kendi kendine yeten gibi görünen daha üst düzey organizasyonel ilkeler tarafından yönlendirilir. Bu makro ölçekli kurallar ve kalıplar sistemin bileşenlerinin
mikro ölçekli etkileşimlerinden ortaya çıkar. Ancak bunlara indirgenemez. Bu hiyerarşik bağımsızlık ortaya çıkan olguların ayırt edici özelliğidir ve karmaşık davranışların ve yapıların basit etkileşimlerinden meydana gelmesini sağlar. Ortaya çıkışı tam olarak anlama sorunu çözülememiş olsa da disiplinler arası araştırmacıların işbirliği çabaları daha tutarlı bir teoriye giden yolu açıyor. Bilim insanları sağlam teorik araçlar ve çerçeveler geliştirerek ortaya çıkan olguların karmaşık dokusunu çözmeye başlıyor. Bu gelişmeler yalnızca mevcut ortaya çıkan davranışları açıklamak için değil, aynı zamanda yeni bağlamlarda ortaya çıkışı tahmin etmek ve kullanmak için de umut vaat ediyor. Birleşik bir ortaya çıkış teorisinin geliştirilmesi yalnızca karmaşık analitik araçlar için değil, aynı zamanda karmaşık sistemler hakkında düşünme biçimimiz için de bir paradigma değişimini gerektirir. Araştırmacılar hesaplama mekaniğinin matematiksel biçimselliğini kullanarak ortaya çıkan sistemlerde bulunan hiyerarşik yapıları tanımlama ve karakterize etme konusunda önemli adımlar attılar. Bu ölçütleri Conway'in yaşam oyununa benzer şekilde sinir ağları ve hücresel otomatlar gibi model sistemleri uygulayarak hem mikroskopik hem de makroskopik ölçeklerde sistem davranışlarını yakalayan serbestlik derecelerinin veya bağımsız değişkenlerin teorik tahminlerle tam olarak uyumlu olduğunu gösterdiler. Ortaya çıkan sistemlerde makroskopik düzeyde yeni bir madde veya enerjinin ortaya çıkmadığını belirtmek önemlidir. Makroskopik olarak gözlemlenen her şey mikroskopik olarak mevcuttur. Ancak ortaya çıkan olgular parçalarının toplamını aşan yeni bir tanımlayıcı dil gerektirir. Jüpiter'deki büyük kırmızı leke gibi meteorolojik harikalardan bilinçli düşüncenin karmaşıklıklarına kadar ortaya çıkan sistemler bilimsel açıklamalar talep eder. Örneğin disiplinler arası yaklaşımlar beynin bir bilgisayar gibi çalışıp çalışmadığı gibi karmaşık bir sorunun ele alınmasına olanak tanır. Bu araştırma sinir bilim, felsefe ve hesaplama teorinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Fernando Rosas ve meslektaşları ortaya çıkan sistemlerde 3 farklı kapanış türü belirlediler. Birincisi bilgilendirici kapanış. Elektron enerjileri ve yörüngeleri gibi mikro durumların ayrıntılı bilgisinin sistemin makro düzeydeki davranışının öngörülebilirliğini arttırmadığını ileri sürer. Bu ilke temeldeki elektron dinamiklerinin doğası gereği değişken ve öngörülemez olmasına rağmen bir dizüstü bilgisayarda çalışan yazılımın tutarlı çıktılarıyla örneklendirilir. İkinci tür nedensel kapanış, makro düzeydeki müdahalelerin etkinliğini ele alır. Klavye girişleri aracılığıyla yazılım değişiklikleri gibi makro düzeyde yapılan değişiklikler mikro düzeydeki elektron yörüngelerinden etkilenmez. Bu makro düzeyin gelecekteki durumlarını bağımsız olarak yönlendirdiğini gösterir. Bu kavram birçok sistemde yaygındır. Akışkanlar dinamiğindeki sistemler basınç ve viskozite gibi makroskopik değişkenler kullanılarak kontrol edilebilir. Piyasa ekonomileri mikro düzeydeki bireysel eylemleri göz ardı ederek şirketlerin tek varlıklar olarak merciinden analiz edilir. Rosas ve ekibi ortaya çıkan olguları tam olarak tanımlamak için Jim Crutchfield tarafından öncülük edilen bir alan olan hesaplamalı mekaniğe dayanan bir kavram olan hesaplamalı kapanışın gerekliliğini önermektedir. Son tür olan hesaplamalı kapanış ise bir sistem içindeki farklı hiyerarşik seviyeler arasındaki ilişkiyi vurgulayarak ortaya çıkış çerçevesini genişletir. Bu kapanış sistemin bir seviyesindeki hesaplamaların daha düşük seviyeler hakkında ayrıntılı bilgi gerektirmeden o seviyedeki davranışı tahmin etmek ve kontrol etmek için yeterli olduğu anlamına gelir. Bu tür kapanışların sonuçları derindir. Örneğin bilgilendirici ve nedensel kapanışı anlamak, makro düzeydeki davranışların ayrıntılı mikro düzeydeki detaylar olmadan tahmin edilebildiği ve kontrol edilebildiği sağlam yapay zeka sistemleri tasarlamaya yardımcı olur. Sinir bilimde bu çerçeve tutarlı bilişsel işlevlerin oldukça değişken sinirsel aktivitelerden nasıl ortaya çıktığını çözmeye yardımcı olabilir. Ekonomide ise bireysel düzeydeki verilere dalmadan etkili kalan makroekonomik modellemeye olanak tanır. Hesaplamalı mekanikler aracılığıyla ortaya çıkışın resmileştirilmesi ve bilgisel, nedensel ve hesaplamalı kapanışların tanımlanması karmaşık sistemleri anlamamızda önemli ilerlemeler temsil eder. Bu titiz yaklaşım ortaya çıkan olguları incelemek ve tanımlamak için daha net bir çerçeve sunarak bizi birleşik bir teoriye yaklaştırır. Bu alandaki araştırmalar ilerledikçe
Bu kavramlar şüphesiz çeşitli bilimsel disiplinlerdeki ortaya çıkan sistemlerin karmaşıklıklarını çözmede önemli bir rol oynayacaktır. Bir sonraki bölümde genel çerçevesini çizmiş olduğumuz bu konulara daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.